SpaceX ve OpenAI halka arz ediliyormuş efendim. Şimdi halka arzlar yani sermaye piyasası, işte bu küçük yatırımcıyı koruma, küçük yatırımcıyı büyük şirketlere dahil etme meselesi bana her zaman şöyle gelmiştir. Birazdan haberde bahsedeceklerim de aslında bunu destekleyecek. E, Aslında büyüklerin oynadığı bir dünyaya ve hiç değişmeyen, bu anlamda hiç değişmeyen dünyaya küçük yatırımcının da parasını alıp çekiyorsunuz ama o küçük yatırımcının orada bir kârı çok akıllıca oynamıyorsa ve çok teknik yaklaşmıyorsa, yani o da aslında bilinçli bir yatırımcı değilse, yani bu işi iş haline getirmemişse pek de fazla olmuyor. Yani hisse senetleri e, borsaların ilk kuruluş yıllarına döndüğünüzde, yani evet bazı teknolojik şirketlerin bizim ülkemizde de çok istikrarlı olan şirketler var. Hisse senetlerini elinizde bulundurduğunuzda evet bu bir yatırım olabilir ama alıp satmayacaksınız. Yani bunu bir günlük oyun haline getirmediyseniz. Fakat spekülasyonun çok açık bir konu bu. Ve sermaye piyasası kurulu mevzuatları bütün dünyada şirketleri evet kesinlikle kurumsallaştırma anlamında önemlidir ama sermaye piyasalarının böyle bir küçük yatırımcıyı içeri çekelim efendim. Ondan sonra onlar da büyük yatırımcıların dünyasının parçası olsun olayı bana biraz her bir fantezi gibi gelir. Çünkü sonuçta büyük yatırımcı ne istediğini yapıyor. Şirketler açısındansa şunu söylemek lazım. Yani bizde çok fazla oluyor son senelerde. İşte problem yaşayan bütün şirketler, işte sermaye problemi yaşayan bütün şirketler halka arza gidiyorlar. Bir kere halka arza gidecek şirketin buna çok hazır olması lazım. Yani kurumsal altyapısının gerçekten oluşmuş olması lazım. Eğer bunun hazır değilse bu halka arz her zaman iyi bir sonuç getirmeyebilir. Tabii bizim borsalarımız ve sermaye piyasalarımızla ilgili işte derinliğin olmadığı, işte bu derinliğin olmaması da teknik bir konu. Oralara girmeyeceğim. Biraz daha haber boyutuna kalalım ama uzun uzun şeyler söylenebilir. Şimdi gelelim Elon Musk abimiz diyelim. Neler söylemiş, ne olmuş SpaceX'in halka arz dünyasına da bakalım. Valla hani biraz yine magazin olsun. Yani Elon Musk'ı böyle çok mucizevi bir adam ya da çok acayip başarılı biri gibi sunuyorlar ama onun da piyasası, dünyaya servis edilen imajı bu. Ama Elon Musk gerçekten Tanrı'nın atadığı kaderle başarılı bir adam ama tabii başarılı yani onun da bir yaptıklarını ya da zekasını nasıl diyelim şey yapmamak lazım yani yabana atmamak lazım ama yoksa belli bir dönemin ya da belli bir grubun ya da temsil ettiği bir grubun atadığı biri mi? O biraz tartışılır. Yani Elon Musk'ın bütün hamleleri bir kendi başına yapılmış ve büyük başarılarıyla elde edilmiş hamleler değil. Dolayısıyla Elon Musk'la ilgili de hani böyle çok aman çok mucizevi bir adam gibi yorumları çok doğru bulmuyorum şahsımda. Bakalım SpaceX'in dünyasında ne olmuş? Burada biraz aldığım notlar üzerinden konuşmak istiyorum. Ee, Wall Street Journal'da bir haber vardı. Diyor ki seçilmiş birkaç kişi için halka arzlar kazananlardır. Diğer herkese iyi şanslar. Evet bu çok doğru. Bunu da şuna bağlamışlar. Ana fikir teklif fiyatı. Yani diyor ki haberde özetle büyük halka arzlarda her zaman önden teklif fiyatıyla ilk satışın yapıldığı ve bunu kârlı bir şekilde alanlar vardır. Diğerleri ise bu sadece hani bir maceraya dönüşür. Bu doğru. SpaceX'in ki o da kendi yapay zeka şirketiyle birleştirmiş Elon Musk onu. Bu halka arzda da böyle bir durum var. Dolayısıyla hani bu halka arz işte Elon Musk'ın çok acayip bir şey küçük yatırımcıyı da içeri aldık falan gibi bu klişeleşmiş efendim klişeleşmiş hikayeleri o da anlatmış ama pek öyle olmayacak gibi görünüyor. Yani bu kadar büyük parayı ya da bu kadar büyük bir şirketi öyle küçük yatırımcının kaderine falan kimse terk etmez. Yani bu hani çok romantik bir hayal açıkçası. Dolayısıyla hani bu Wall Street Journal'daki yorumu çok doğru buldum. Diğer taraftan Elon Musk'ın da şimdi kendi şirketini anlatırken kullandığı kelimeler var. İşte diyor ki tek kişi tarafından yönetilen güçlü bir şey diye. Yani hisseleri bütün elinde bulundurmayacak, ne kadarını tutacak bir bakayım ona. Ee, Müsaadenizle bir ona gideceğim. Evet, SpaceX yaklaşık 1,75 trilyon lira yani 1,75 trilyon dolar 1,75 trilyon ila 1,77 trilyon dolar arasındaki bir değerleme ile tarihin en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyormuş efendim.
Eee, Yapay zeka şirketini de buna dahil etmişler ve yapay zekayı da halka arz sürecine katmak istemiş. Yani onu o kadar kolay katamaz çünkü sermaye piyasası üzerinden yürüyecek. Sermaye piyasasının halka arzın değişmeyen kuralları vardır. Yani bunu inşallah kanal büyürse sizin desteğiyle bu kripto meselesini ayrı bir başlık yapmak isterim. Böyle kriptoyu çok mucize gibi sundular. Yani işte bu Japon bir ilk isim olduğu, işte kripto dünyasının kripto paranın kurucusu olduğu söylenir. İsmini hatırlayamadım. Şimdi yanlış bir şey söylemiş olmayayım. E, Fakat o da ayrı bir hikaye. Yani e, sermaye piyasası dediğiniz şey ya da para piyasaları ya da işte dünyanın içerisinde kurulduğu finansal sistem kaç bin yıldan geliyor. Ve hani bu kaç bin yıl içerisinde kurmuş düzenine siz böyle iki kişi bir masada oturdu da efendim bunu yeniden dizayn edelim böyle bir kripto para bulduk ya diye falan, yani onu değiştirmek öyle o kadar kolay değil. Dolayısıyla şimdi SpaceX'in halka arzı diğer halka arzlardan farklı mı olacak? Yok, olmayacak. Orada uyması gereken, yani manipüle edebilir sistemi kendince gücünü kullanarak. Ama sonuçta başka insanların parasına gittiğiniz için, hani mesela Amerika'nın sistemi de burada çok hassas. Mesela bütün suçları affediyorlar, vergi suçlarını affetmiyorlar çünkü sen başka birinin parasını kullandın diyorlar. Dolayısıyla bu halka arzın diğer halka arzlardan farklı olacağını düşünmek de çok hani romantik bir hayal olur. Elon Musk demiş ki efendim halka arzı, bu halka arzı alışılagelmiş soğuk finansal kurumsal sunumların aksine büyük vizyonlar, yapay zeka entegrasyonu ve adeta popülist bir küçük yatırımcıyı koruma anlatısıyla prezente ediyormuş efendim. Yani evet, o da bir klasik klişe hikaye anlatmış. Bir de uzay üstü, yapay zeka uzay üstü olacakların iddiası var. XAI entegrasyonu yapmış Elon Musk kendi yapay zeka şirketiyle ilgili. Yani bu uzay üstü meselesi önemli bir mesele aslında. Hani bunu böyle çok magazin etmemek lazım. Yani bir yerlerde insanlığın bir alternatif kurduğu fikri bana da çok makul geliyor. Yani muhtemelen biz bu gelişmelerin bütününü bilmiyoruz ya da bilmiyorsak hani biz böyle bir şeyiniz olmamışsa bile olacaktır. Çünkü hani eğer insanlığın gelişimi çok acayip bir doğal afetle falan, yani bir şeyle engellenmezse dünya oraya gidiyor. Yani otomobil de ilk çıktığında olamaz diye düşünüyorlardı. Bir gün ayda işte üs olduğunda, ay paylaşıldığında ya da Mars paylaşıldığında da bu çok sürpriz olmayacak. Yani insanlar bunu dünyayı bir şekilde domine eden insanlar çok uzun zamandır konuşuyorlar. Muhtemelen Elon Musk da bunun öne sürülmüş yüzü, yani arka tarafta böyle bir şey olabilir. Şimdi bunu da bu pazarlama şeyin içine koymuş Elon Musk. Bir de diyor ki bunu çok güzel bir şeymiş gibi sunmuş Elon Musk abimiz. O da diyor ki ben yoksam büyüme yok. Efendim şirketin yönetimi tamam bende olacak. Hisselerin %42'sine sahip olmasına rağmen oy hakkının %79 ile %85'ine egemen olacakmış. Şimdi olabilir mi? Valla olabilir. Nasıl kurgulandığını bilmiyorum ama Elon Musk'ın da buna egemen olabilmesi kanaatimce onunla işte Trump iktidarıyla olan yakın ilişkileriyle çok bağlantılı. Hani bu dünya bir devinim meselesi. Yani uzun vadede gerçekten halka arz ederse, gerçekten bu halka arzla yürürse ve halka arz süreci ciddi olursa evet, küçük yatırımcıya yönelik bir şey olmayacaktır bu, ama içeri başka hissedarlar ve başka sahipler girdiğinde Elon Musk'ın bunu böyle çok uzun vadede böyle koruyabileceğini düşünmüyorum. Bu da bir e, nasıl diyelim, pazarlama hamlesi. Bu hafta yapay zeka halka arzlarıyla ilgili e, haberler çok fazlaydı. Bir de OpenAI'nin halka arzıyla ilgili bir haber var. Şimdi OpenAI ile SpaceX'in halka arzı aynı anda denk gelmiş. Birbirleriyle rekabet halindeler. OpenAI'da da şöyle bir şey yaşanmış. Bunu ilginç ve değerli buldum. Yani ben kendi adıma değerli buldum. Rasyonelitesi de var. OpenAI kendi sermaye piyasası kurullarına vereceği izahnnameyi, gizli olması gereken izahnnameyi nasıl olsa bu sızacak diye şeffaflıkla açıklamış. Ve halka arza gideceklerini söylüyorlar. E, Yani buradaki 1 trilyon dolarlık bir değerleme hedefliyorlarmış. Buradaki halka arzla ilgili de benzer şeyler söylenebilir ama yani bu hani bu açıklamaları bana Elon Musk'ın bu televizyon starı hamlesinden daha makul geldi. Yani en azından
Adam açıkça demiş ki ya bu zaten sızacak efendim, biraz daha rasyonel duruş gibi geldi. Şimdi burada söylenmesi gereken OpenAI haberlerinde benim dikkatimi başka bir şey çekti ve daha rasyonel olduğunu düşündüğüm için söylemek istiyorum. İster kripto para tasarlayın, piyasaya sürün. Efendim isterseniz dünya finansal sistemi değiştireceğim deyin ki bu hani öyle böyle iki kişi bir masaya oturdu diye olacak şeyler de değil. Çünkü ne kadar dünyayı domine etmeyi düşünseniz ya da bunun ne kadar güçlü olsanız bile hayatın kendinden gelen bir akışı var. Şimdi şirketlerin de bir gerçeği var. Şirketler bir bilanço elinize alırsınız ki bilançolar ve kar zararlarla ilgili, bilançonuzla ilgili kanalımın büyümesine yardımcı olur ve destek olursanız ilerleyen zamanlarda teknik başka katıl bölümünde teknik başkası analizler yapıp paylaşmayı düşünüyorum. E, Şirketin finansal karlılığı yokmuş. Yani böyle bir eleştiri var. O cümleyi tam okumak istiyorum. Müsaadenizle onu bulacağım. Evet, yaklaşık OpenAI'ın gizli S1 başvurusunun arkasındaki rakam incelendiğinde projeksiyonlara göre yaklaşık 74 milyar dolarlık kümülatif bir işletme zararı açıklaması ve 2030 yılına kadar net bir karlılık öngörülmediği söylenmiş. Şimdi demek ki bu bir şirket. İster yapay zeka şirketi olun, isterseniz ne olursanız olun. Elinizde bir bilançoyu ve bir gelir tablosunu alıyorsunuz. Gelire bakıyorsunuz. Efendim nakit akışı yönetmeniz gerekiyor. Yani nakit akışı yöneteceksiniz. Bundan kaçışınız yok. Hani ne kadar enstrüman bulursanız bulun. Bu enstrümanlar size yardımcı olabilir ama hikayenin acını değiştirmiyor. Bunlar da birer şirket. Dolayısıyla OpenAI'da, SpaceX'te eğer halka arzı bu kadar öne çıkardıysa demek ki onun da bazı nakit akışı problemleri var. E, Bu işte küçük yatırımcıya açıldık meselesine gelince vallahi bu da hani tamam, şu açıdan ben de çok önemli bulurum. Yani SPK gibi kurumlar içeri girdiğinde ya da borsa içeri girdiğinde şirketler daha kurumsallaşıyorlar. Mecburen şeffaflaşıyorlar. Çünkü hissedar yapıları değişiyor ve yeni küçük bile olsa o küçük hissedarların haklarını korumak için içeri daha makul denetim mekanizmalarına girdiğinde bu şirketlerin yapısı bu anlamda daha rasyoneliteye, yani en azından hani yatırımcıyı korumak için eğer SPK'nın mekanizmaları doğru çalışıyor ise teorik olarak gidiyor. Bu iş olayın en değerli kısmı bu. Ama ne Elon Musk gücünü paylaşmak ister, ne OpenAI gücünü paylaşmak ister. Bu arkadaşlarımız bu şey gitmişlerse çözüme, demek ki yapay zeka da şunu kabul ediyor diyebiliriz videonun sonunda. Efendim onlar da birer şirket ve onların da nakit akışları var, karları var ve zararları var. Sonuçta sistemin içinde entegre olmak ve kaybolmak noktasına herkes bir noktada geliyor. Bu o kadar kolay bir şey değilmiş. Evet, bu haftalık ekonomi haberleri serisini de anlatmak, paylaşmak istediklerim bu kadar. Sabreden dinleyen herkese teşekkür ederim. Ve abone olmanızı rica ediyorum. Paylaşmanızı rica ediyorum. Beğenmenizi, yorum yapmanızı rica ediyorum ki kanal büyüsün. Herkese güzel bir hafta sonu ve başlayan haftada güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.